Arama motoruna Çehov yazdığınızda ilk sayfada çıkmayacak bilgilerle Çehov'u tanıyalım mı? Eğer siz de bizler gibi meraklıysanız, dillere pelesenk olmuş o bilgilerden daha fazlasını bulabileceğiniz bölümümüzle sizleri baş başa bırakıyoruz. Anton Pavlovich Çehov, Rusya'nın güneyindeki Taganrog'da 1860 yılının Ocak ayında dünyaya gelir. Bağnaz ve yobaz sıfatlarıyla betimlenmesi mümkün bir baba ve sakin bir annenin 6 çocuğundan üçüncüsüdür. Çocukluğu babasının baskısı altında geçer. Her sabah uyanırken ilk düşüncesi, acaba babamdan bugün dayak yiyecek miyimdir? Buna rağmen yıllar sonra bir yazar olduğunda, yeteneklerimiz babamızdan, ruhumuz da anamızdan geçti bize diyecektir. Babasının küçük bir bakkalı vardır. Ailesi buradan gelen parayla güç bela geçinmeye çalışır. Çehov, işte bu zorlu geçen çocukluğun izlerini ileride yazacağı öykü ve oyunlarına sık sık taşıyacaktır. Özellikle Bozkır öyküsü bu yönde çok ses getirecektir. Çehov tiyatroyla tanıştığında henüz 14 yaşındaydı. Defalarca önünden geçtiği belediye tiyatrosunun kapısından bir sonbahar günü girer. O sırada Offenbach'ın Güzel Helena adlı opereti sahnededir. Kostümler, oyuncular, dekor kötüdür ancak tiyatro genç Çehov'u büyüsü altına almıştır. Sonraları bir tutku olur tiyatro. Sık sık okuldan kaçılıp gelinen yegane mekan. Çehov, Hamlet'i, Gogol'ün müfettişini, pek çok vodvili ve melodramı burada seyreder. Bu arada oyunculuğa da merak sarar. Kardeşleriyle birlikte seyircilerinin komşuları ve akrabaları olduğu oyunlar hazırlar, taklitler yapar. Başka birinin hayatına daha yakından bakmak, onu canlandırmak Çehov'u en çok eğlendiren işlerden biridir. Ancak bu dönemde ailesinin durumu gittikçe kötüleşirken evi terk eden iki ağabeyinden dolayı yavaş yavaş evin reisi olmak üzeredir. İflas eden babası ve ailesi borçlarından dolayı Moskova'ya kaçar ama o evde kalan eşyaları satarak Taganrog'daki eğitimine devam eder. Kardeşleri ve abileriyle sıklıkla mektuplaşır. Artık yazmak onun için olmazsa olmazdır. Moskova'ya Paskalya tatili için ilk kez 17 yaşında gider ve oraya aşık olur. Şehrin her yerine, özellikle Bolşoy tiyatrosuna. 19 yaşında lise diplomasını aldığında doğru tren istasyonuna ve oradan ilk trenle Moskova'ya, kendi deyimiyle yıldırım hızıyla uçmuştur. Bir yıl sonra Moskova Üniversitesi'nde tıp okumaya başlar. İlk tiyatro oyununu 20 yaşında büyük bir heyecanla yazarak Malyi Tiyatrosu'na gönderir. Fakat oyunu geri çevrilir. Bu üzüntüyle yazdığı ilk oyununu imha eder. Fakat arşiv ruhu yüksek birkaç insan tarafından Malyi Tiyatrosu'nda o oyunun bir kopyası bulundu. Bu oyun bilin bakalım hangisi? Platonov, yani birkaç yıl sonra yenileyip yayınlayacağı Vanya Dayı. 23 yaşını bitirdiğinde arkasında 150'yi aşkın öykü, makale ve röportaj vardı. Çehov bir yandan tıp eğitimini tamamlamaya çalışırken bir yandan da dergi ve gazetelere yazdığı yazılarla bir hayli yoğun temponun içine düşer. Ve Çehov'un Çehov olarak anılacağı ilk eseri 27 yaşında Korş Tiyatrosu'na gönderdiği Ivanov oyunudur. Ancak oyun sırasında oyuncular repliklerini unutur, sahneye sarhoş çıkar ve arkasından eleştirmenler oyunu anlamadıkları yönünde sertçe eleştirirler. Bir iki gösterimden sonra oyun kaldırılır. Her ağaç mevsimi geldiğinde çiçek açar derler ya, biraz öyle. Aradan 2 yıl geçtikten sonra Aleksandrinski Tiyatrosu'nda sahnelenen aynı oyunu bu kez çok ses getirir. Bu tarihten sonra Çehov, modern tiyatro tarihini değiştiren yeni oyunlar yazacaktır. Bunlar Orman Cini, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. 37 yaşına geldiğinde Stanislavski ile tanışır ve çoğu büyük oyununu kaleme alacağı Moskova Sanat Tiyatrosu'na girer. Hak ettiği alkışları ve övgüleri burada almaya başlar. Ayrıca bu tiyatronun Çehov'un hayatında özel bir yeri vardır. Sadece oyunlarını sahnelediği için değil, aynı zamanda hayatının son zamanlarını birlikte geçireceği bir eşle de bu tiyatro sayesinde tanıştığı için. Çehov'un 1901 yılında evlendiği Olga Nipper, tiyatronun oyuncularından biridir. Ne yazık ki Çehov ve Olga Nipper'in evlilikleri sadece 3 yıl sürer. Ayrılık, Çehov'un tedavi için gittiği Almanya'nın Badenweiler şehrinde 44 yaşında hayatını kaybetmesiyle gelir.
Öykülerinden ve oyunlarından acı alayı eksik etmeyen Çehov'un cenazesinin Almanya'dan Moskova'ya getirilişi ise tam Çehovluk bir sahnedir. Cenazenin bulunduğu treni bekleyen akrabaları ve dostları trenin üzerinde İstiridye taşımacılığı yazdığını gördüklerinde hayrete düşerler. O sırada garda olan Maxim Gorki buna çok sinirlenir ve karısına şu satırları yazar. Yüreğim sıkışıyor, ulumak, hüngür hüngür ağlamak, kızgınlık ve öfkeden tepinmek üzereyim. Acı alay bununla da sonlanmaz. Garda aniden askeri marş çalınmaya başlar. Gara gelenler neden askeri bir marşın çalındığını anlamamakla birlikte cenazeye saygı göstererek tabutun arkasında yürür. Sonradan gara aynı gün ölüsü getirilen General Keller'in cenazesi arkasında yürüdüklerini öğrenirler. Çehov, edebiyatında hüzünle bir araya getirdiği mizahı cenazesiyle de yaşatır. Oyunlarında ve öykülerinde hayatın kenarda köşede kalmış ve ayan beyan ortaya serilmiş tüm gerçekliklerini, insanın tutarsızlığını, çaresizliğini, umutlarını, sevinçlerini, kırıklıklarını, zayıf ve kuvvetli noktalarını, bekleyişlerini, arayışlarını, sınıfsal ayrımları da göz önünde bulundurarak şeffaflıkla sergileyen Çehov'u, dünya tiyatrosuna olan tüm bu katkıları için huzurlarınızda yıldızımızla selamlıyoruz. Biz deriz ki Çehov'u anlamak için öykülerini, kısa oyunlarını, büyük oyunlarını okumalı ve onu satır aralarında değil doğrudan yazdıklarında hissetmeye çalışmalıyız. Pekala bizden sonra balonlar uçacaklar. Ceketlerin modası değişecek. Belki de 6. hissi bulup geliştirecekler. Ama hayat, o eziyetli, o esrar dolu, o mutlu hayat yine eskisi gibi kalacak. İnsan 1000 yıl sonra da yine hep öyle içini çekerek "Ah yaşamak ne zor" deyip duracak. Bununla birlikte yine tıpkı şimdiki gibi ölümden korkacak. Onu istemeyecek. Anton Pavlovich Çehov